Şöyle bir şey başınıza geldi mi hiç? Gelişmiş bir yapay zekaya bir soru soruyorsunuz ve size gayet kendinden emin, kulağa da çok mantıklı gelen bir cevap veriyor. Ama biraz araştırınca anlıyorsunuz ki cevap baştan aşağı uydurma. Peki makinenin içindeki bu hayalet de neyin nesi ve neden sürekli karşımıza çıkıyor? İşte bugün tam da bu gizemi çözmeye çalışacağız. İşte olay tam olarak böyle başlıyor. Bir Reddit kullanıcısının yaşadığı bu hayal kırıklığı aslında durumu harika bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, bir soru soruyorsunuz ve yapay zeka bilmiyorum demek yerine son derece detaylı, ikna edici görünen ama tamamen yanlış bilgilerle dolu bir yanıt veriyor. Bu durum, yapay zekanın en temel sorunlarından birini, yani güvenilirliğini masaya yatırmamıza neden oluyor. Peki bu tuhaf duruma teknik olarak ne ad veriyoruz? İşte adı bu. Büyük dil modeli halüsinasyonu. Ama şunu hemen belirteyim, bu modelin kasıtlı olarak yalan söylediği anlamına gelmiyor. Bu aslında modelin çalışma şeklinin doğal bir sonucu. Çünkü modelin önceliği gerçeği doğrulamak değil, dil bilgisel olarak tutarlı olmak ve bir sonraki en olası kelimeyi tahmin etmek. İşte halüsinasyonlar tam da bu temel tasarımdan kaynaklanıyor. Şimdi tamam anladık, arada bir saçmalıyor, ne var bunda diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte işin rengi tam da burada değişiyor. Bu saçmalıklar masum hatalar olmaktan çıkıp gerçek dünyada çok ciddi hatta tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bakın, riskler gerçekten de hafife alınacak gibi değil. Düşünün bir avukat yapay zekanın uydurduğu sahte dava dosyalarını alıp mahkemeye sunuyor ve bu gerçekten yaşandı. Ya da bir alışveriş sitesinin sohbet robotu size aslında hiç var olmayan özelliklere sahip bir ürünü en iyi seçenek diye satmaya çalışıyor. Tıbbi tavsiyelerden tutun da akabelik makalelere kadar bu hataların bedeli çok ağır olabilir. Yani evet, bu artık can sıkıntısını falan çoktan aşmış dev bir güven sorununa dönüşmüş durumda. Peki bu hayaletler nereden çıkıyor? Bunu anlamak için hadi gelin şu makinenin bir kaputunu aralayalım ve beyninin içine, yani temel mimarisine bir göz atalım. Bütün sır veriyi nasıl işlediğinde saklı. Şimdi eskiden Arenen gibi modeller vardı. Bunlar metni bizim gibi kelime kelime okumaya çalışırdı. Ama sorun neydi? Uzun bir cümlenin sonuna geldiğinde başını çoktan unutmuş oluyordu. İşte sonra Transformer mimarisi çıktı ve resmen oyunu değiştirdi. Bu yeni nesil modeller dikkat denen bir mekanizma sayesinde metnin tamamını tek seferde görüyor. Bütün kelimelere aynı anda bakabiliyor. Bu da onlara kelimeler arasındaki o karmaşık ilişkileri kurmak için muazzam bir yetenek veriyor. Ve işte geldik meselenin en can alıcı noktasına. Bunu iyi anlamamız lazım. Bu modellerin asıl amacı gerçeği söylemek falan değil. Onların tek bir işi var, o ana kadar yazılmış olanlara bakıp bir sonraki en mantıklı, en olası kelimenin ne olduğunu tahmin etmek. Bakın, doğru kelimeyi değil, olası kelimeyi. İşte bu yüzden sistem gerçeği değil, kulağa hoş gelen tutarlılığı önemsiyor. Ve bu her şeyi değiştiriyor. Az önce bahsettiğim o dikkat mekanizması işte tam olarak bunu yapıyor. Bir cümledeki hangi kelimenin diğerinden daha önemli olduğunu, hangisinin hangisiyle daha alakalı olduğunu tartıyor. Mesela adam nehre yaklaştı ve oltasını suya attı dediğimizde sistem olta kelimesinin nehir ve adam ile üçlü bir bağlantısı olduğunu anlıyor. Ama tekrar ediyorum, bu sadece bir kelime ilişkisi haritası, bir doğruluk kontrolü değil. Ve bu durum araştırmacıların ortaya attığı çok çarpıcı bir benzetmeyi akla getiriyor. Stokastik papağan. Ne demek bu? Şu demek. Elimizde öyle bir varlık var ki insan dilini kusursuzca taklit edebiliyor, hatta şiirler, makaleler yazabiliyor ama tıpkı duyduğu kelimeleri tekrar eden bir papağan gibi söylediklerinin arkasındaki gerçek anlamı zerre kadar kavramıyor olabilir. Peki, tamam, sorun bu. Ama mühendisler bu makinedeki hayaleti def etmek için ne yapıyor? Nasıl savaşıyorlar bu durumla? Cevap biraz ironik olacak ama yine insanda gizli. Çözüm, insanı denkleme yeniden dahil etmekten geçiyor. Bu yöntemin havalı bir adı var. İnsan geri bildiriminden pekiştirmeli öğrenme ya da kısaca RLHF. Ama fikir aslında çok basit. Şöyle düşünün, bir çocuğa sadece doğru cevapları göstermek yerine ona bak bu cevap iyi ama şu cevap daha da iyi diye geri bildirim veriyorsunuz. İşte RLHF'de tam olarak bu. Yapay zekanın verdiği cevapları alıp insanlara hangisi daha iyi diye soruyoruz ve onu bu geri bildirimlerle eğitiyoruz. Peki bu süreç nasıl işliyor? Aslında 4 temel adımı var. 1. Elinizde zaten dili bilen temel bir modelle başlıyorsunuz. 2. Ona kaliteli soru-cevap örnekleriyle talimatları daha iyi anlamayı öğretiyorsunuz. 3. Ve en kritik olanı, modelin verdiği farklı cevapları alıp insanlara puanlatıyorsunuz.
Hangisi daha iyi, daha doğru, daha faydalı diye. Bu puanlarla da bir yargıç yapay zeka eğitiyorsunuz. Dördüncü ve son adımda ise asıl yapay zeka bu yargıçtan en yüksek puan alabilmek için sürekli yeni cevapla üretiyor, kendini geliştiriyor. Yani özetle yapay zeka için bir beğeni sistemi kurmuş oluyoruz. Tamam, RLHF gibi teknikler bu halüsinasyonları azaltmada işe yarıyor, bu harika. Ama bu noktada iş biraz daha teknik olmaktan çıkıp felsefi bir boyuta taşınıyor. Soru şu, bir makinenin bu tür kusurlarını düzelttiğimizde onu gerçekten daha zeki mi yapmış oluyoruz? İşte bu soru Reddit'teki bir tartışmanın da tam merkezindeydi. Bu halüsinasyonları tamamen ortadan kaldırmak, o çok konuşulan yapay genel zekayı, yani insan gibi düşünebilen bir zekayı yaratmanın anahtarı mı? Yani bir yapay zekanın asla saçmalamaması, onun artık bizim seviyemize geldiği anlamına mı geliyor? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Bu noktada tartışma ikiye ayrılıyor. Bir tarafta diyenler var ki, hayır, gerçek bir zeka, sağlam bir gerçeklik modeline sahip olmalı, neyi bilip neyi bilmediğinin farkında olmalı. Diğer tarafta ise çok daha kışkırtıcı bir fikir var. Bir dakika diyorlar, insanlar da halüsinasyon görür. Biz hayal kurarız, yaratıcılık için gerçekten koparız, olmayan şeyler düşünürüz. Belki de bu bir hata değil, bir özelliktir. Belki de yapay zekanın da hem gerçekleri sıkı sıkıya bağlı bir hassas modu, hem de yeni şeyler hayal edebildiği bir keşif modu olmalıdır. Tıpkı bizim gibi. İşte yine Reddit'ten gelen şu yorum bence bakış açımızı tamamen değiştirebilir. Diyor ki, asla halüsinasyon görmeyen bir yapay zeka, insan zekasının çok ötesinde olurdu. Evrendeki en zeki varlık olurdu. Bir düşünün. Bu doğru. Kusursuzluk, insan seviyesi bir şey değil, insanüstü bir şey. En zeki insanlar bile hata yaptı, yanlış şeylere inandı. Belki de asıl hedefimiz hata yapmayan bir makine değil, hatalarından bizim gibi ders alabilen bir makine yaratmaktır. Ve sanırım en temel farkı İstanbul Üniversitesi'nden gelen bu alıntı özetliyor. Yapay zeka, devasa veri setlerindeki bağlantıları, korelasyonları bulmakta inanılmaz iyi. Ama biz insanlar bunun bir adım ötesine geçiyoruz. Biz nedensellik kuruyoruz, anlam yaratıyoruz, hayal gücümüzü kullanıyoruz. Kısacası yapay zeka şimdilik ne olduğunu biliyor ama biz neden olduğunu anlıyoruz. Ve işte bu yolculuğun sonunda aklımızda kalan o kışkırtıcı soru da bu. Biz yapay zekanın bu kusurlarını, tırnak içinde söylüyorum, düzelttikçe onu gerçekten daha zeki bir varlık mı yapıyoruz, yoksa sadece bize daha az benzeyen, daha tahmin edilebilir bir makineye mi dönüştürüyoruz? Belki de o aradığımız gerçek zeka kusursuzlukta değil, tam da bu kusurların içinde bir yerlerde gizlidir. Ne dersiniz?